Herkese merhabalar. Sibel'le kolay ve nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli, çayınızın kahvenizin yanında afiyetle yiyeceğiniz, içi dolgulu kurabiye tarifi paylaşacağım. Hemen tarifin yapılışına başlıyorum. Herkese keyifli seyirler dilerim. Hamuru yoğuracağım kasenin içerisine oda sıcaklığında tereyağını koydum. Tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir paket vanilya ve bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri koydum. Spatula ile pudra şekeri ve vanilyayı iyice tereyağına yedirdim. Ardından 2 adet yumurta sarısı ekleyeceğim. Daha önce yapmış olduğum İtalyan kurabiyesinden hemen sonra kalan yumurta sarılarını değerlendirmek için bu tarifi yapmıştım. Ancak sizlerle paylaşma fırsatı buluyorum. Tarifte kullandığım su bardağının ölçüsü 200 mililitre. Mutlaka açıklama bölümünden malzeme listesini kontrol edin. Yumurta sarısını da spatula ile karıştırdıktan sonra nişasta ve unu koymaya başlıyorum. Bir süre spatula ile karıştırmaya devam ettim. Daha sonra elimle yoğuracağım. Tereyağı veya margarin kullanarak yapmış olduğunuz kurabiyelerde sonlara doğru elinizle yoğurma işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Elinizin sıcaklığıyla yağ iyice yumuşayacağı için çok daha fazla un kullanmak zorunda kalacaksınız ve kurabiyeleriniz çok sert olacak. O yüzden son safhalara doğru elinizle hamuru yoğurun. Ben yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar un kullandım. Hamur kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Arada içerisine yarım su bardağı damla çikolatayı ekledim. Yalnız şunu belirtmeliyim ki damla çikolatayı arada koyarsanız elinizin sıcaklığıyla damla çikolata yumuşayıp kurabiyenin rengini biraz kahverengine döndürüyor. Eğer kurabiyenizin renginin beyaz olmasını istiyorsanız hamur istediğiniz kıvama geldiğinde içine damla çikolatayı koyup elinizle değil spatula ile karıştırın. Benim için çok büyük bir sorun değildi. O yüzden arada koydum ama sizleri de bilgilendirmek istedim. Hamur kulak memesi kıvamına gelir gelmez yoğurma işlemini bırakıyorum. Hamur istediğim kıvama geldikten sonra da üzerini kapatıp 30 dakika kadar buzdolabında hamuru dinlendirdim. ...30 dakika buzdolabında bekleyen hamura şimdi şeklini veriyorum. Ben dondurma kaşığı kullandım. Eğer evde dondurma kaşığı yoksa içli köfte mantığıyla aynı işlemi yapabilirsiniz. Dondurma kaşığı biraz işinizi kolaylaştırıyor, biraz da eşit büyüklükte kurabiyeler elde etmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi içini açtım. Şimdi bir tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması koyup kenarda kalan kurabiye hamuruyla üzerini kapatıyorum. Kakaolu fındık kremasını bir süre buzdolabında beklettikten sonra kullanmak gerekiyor. Benim dışarıdaydı kakaolu fındık kreması, yumuşak. O yüzden kapatırken biraz zorlandım. Yumuşak olduğu için sizin kapatmanızla kakaolu fındık kreması sıkışıp dışarıya doğru çıkıyor. Soğuk, donuk olsaydı hiç zorlanmadan kapatacaktım. O yüzden sizlere tavsiyem bir süre kakaolu fındık kremasını buzdolabında bekletin. Genellikle kurabiye yaptığım zaman çayla yemeyi çok seviyorum. Bazı kurabiye tarifleri hariç bazı kurabiye tarifleri kahvenin yanına çok yakışıyor. Merak ettim, sizler kurabiye yaptığınız zaman çayla mı yemeyi tercih ediyorsunuz yoksa kahveyle mi? Yorum bölümüne yazarak benimle tercihinizi paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız her hafta eklemiş olduğum tarifleri kaçırmamak için ücretsiz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kurabiye hamuruna şeklini verdikten sonra isterseniz pişirmeden, isterseniz de pişirdikten sonra uzun süre
derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hamura şeklini verdikten sonra tekrar 30 dakika buzdolabında beklettim. Sürenin sonunda buzdolabından çıkarıp 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında 30 dakika pişirdim. Lütfen pişirme süresini kendi fırınınıza göre ayarlayın. İçi dolgulu kurabiye hamurunun içini de sizlere göstereceğim. Damla çikolatalı hamuru içinde kakaolu fındık kremasıyla çok lezzetli içi dolgulu kurabiyelerimiz hazır. İsterseniz ılık ılık, isterseniz de tamamen soğuduktan sonra çayınızın kahvenizin yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi deneyenlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Videoyu sonuna kadar vakit ayırıp izlediğiniz, beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.